Merhaba arkadaşlar, EMKO Elektronik'ten teknik öğretmen Dinçer Yılmaz. Bildiğiniz gibi bundan önceki videomuzda EMKO PLC'lerde hafıza büyüklüklerinin çeşitlerini incelemiştik. Bunda da biraz konuya açıklık getireceğiz ve bu hafıza alanlarına sığabilecek desimal sayılar konusunda bilgiler edineceğiz. Kısa bir video olacak ama bilinmesi gereken konular içerecek. Bizim en küçük hafıza alanımız, hücremiz binary sayı sistemlerinde 0 veya 1 ile ifade edilebilen iki büyüklükten birini alabiliyor. Bildiğiniz gibi binary ikili demekti zaten. Ya 0 ya da 1 sayısını barındırabiliyordu. Binary'de bir hafıza hücresine 0 yerleştirdiğimiz zaman bunun desimal karşılığı yine 0 olmakta. Eğer bu hücreye binary 1 sayısını yerleştirirsek bunun karşılığı da 1 olmakta. Bazı yerde binary, bazı yerlerde binary şeklinde okunuyor. İstediğiniz gibi tercih edebilirsiniz. Fakat bu bit dizleri, yani hafıza hücreleri yan yana gelerek byte büyüklüğünü, word büyüklüğünü veya double word ismini verdiğimiz büyüklükleri oluşturuyor. Burada da bu sıfırlar ve birler yan yana dizilerek, farklı kombinasyonlarda dizilerek bir takım anlamlar içermeye başlıyorlar. Biz de buna bir açıklık getireceğiz bugün. Şimdi buraya 8 adet, çünkü byte 8 bitten oluşuyordu. Word 16 bitten oluşuyordu. Şöyle yazalım yanına. Double Word de 32 bitlik bir hafıza alanıydı. Yani 32 bitten oluşuyordu. Öncelikle byte anlatalım. Zaten diğerleri için de geçerli olacak söylediklerimiz, prensiplerimiz. Diğerlerini de rahatlıkla anlamış olacaksınız bir tanesini anlarsak. 8 adet hücre çiziyorum yan yana. Sayalım doğru oldu mu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 adet hücremiz var. En sağdaki hücremiz en değersiz bitimizi, en değersiz diyelim. Sığmadı galiba buraya. En soldaki bitimiz de en değerli bitimizi temsil ediyor. Ve bu hafıza alanlarına, hücrelere 0 veya 1'i yerleştirebiliyoruz. Birinci hücremizin desimal karşılığı 2 üzeri 0'a karşılık geliyor. 2 üzeri 0 da bildiğiniz gibi desimal olarak 1. Onun yanındaki hücre 2 üzeri 1. O da desimal 2'ye karşılık geliyor. Onun yanındaki 0, 1, 2, 3, 4 diye gidiyor. Yani şöyle de yazalım isterseniz. 0, 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Eksik mi olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir tane daha koyacakmışız. Eksik çizmişiz. Bu da 7. hücremiz. Şimdi bir sonraki 2 üzeri 2, 2 üzeri 3, 2 üzeri 4, 2 üzeri 5, 2 üzeri 6, 2 üzeri 7 şeklinde sıralandı. Şöyle oklarını da koyalım, daha anlaşılır olsun. Şimdi bunların desimal karşılıklarını da altına yazalım. 2 üzeri 2 4, 2 üzeri 3 8, 2 üzeri 4 16, 2 üzeri 5 32, 2 üzeri 6 64, 2 üzeri 7 de 128. Bu desimal sayılara şimdi hangi hücrede 1 varsa onları toplayacağız. Örnek veriyorum. Bir örnek yapalım. Hepsine 1 koyduğumuzu düşünürsek, tüm hücreleri 1 ile kodladık, 1 yerleştirdik. O zaman bunların tamamını toplamamız gerekiyor. Hiçbirini devre dışı bırakmayacağız. Bu da 255 sayısına karşılık geliyor. Desimalde toplarsanız 255 olduğunu göreceksiniz. Bazılarına 0 yerleştirelim örnek olması açısından. Örneğin en değersiz bitte 0 yerleştirdiğimiz zaman bu bunun karşılığı olan desimal 1'i devre dışı bırakmış oluyoruz. Böylece o zaman bunun desimal karşılığı 254 olmuş oluyor. Peki yanındakini de 0 yapalım. Yani şöyle yapalım. Pardon. 1, 1, 1, 1, 1, 1 kaç tane? 2, 4, 6, 0, 0. Yani 6 adet 1, 2 adet 0 koyduk. O zaman 2 üzeri 1'i ve 2 üzeri 2'yi çıkartmış olacağız. Bunların toplamı 2. Bu da 4 oldu, pardon. 2 üzeri 0 ve 2 üzeri 1'i. Bu 1. Bu da 2 olduğuna göre toplam 3'ü çıkartacağız 255'ten. Yani bunun desimal karşılığı o zaman şöyle yazalım. 252 olmuş olacak.
Bir örnek daha yapalım isterseniz. Bu defa en değersiz bit 0 olsun. Diğerleri 1 olsun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet. Bu defa şu 128'e karşılık geleni çıkartmamız gerekiyor 255'ten. Çünkü hepsi 1 olursa tamamı 255'e karşılık geliyordu. En değerlisi 0 olduğu için bu toplama dahil edilmeyecek. 128'i çıkartırsak, 15'ten 8 çıkarsak 7, 4'ten 2 çıktı 2, 2'den de 1 çıktı 1. Demek ki o zaman bunun desimal karşılığı, şu sayının desimal karşılığı 127 olmuş oluyor. Peki son olarak da işaretli ve işaretsiz konusuna değinelim. Yani şunu demek istiyorum esasında. Şu tabloda görmüş olduğunuz gibi hafıza alanlarına yazılabilecek en büyük desimal sayılar görülmekte. Örneğin byte alanına eksi 128 ve artı 127 yazılabilirmiş. Eğer bu işaretsiz olursa 255 yerleştirilebiliyormuş, yazılabiliyormuş. İşaretli Word alanına eksi 32.000 ile artı 32.000 arası, işaretsiz Word alanına ise 65.535 yazılabiliyormuş. Ne demek bu? Ona bakalım kısaca. Şimdi şöyle 8 adet yine hafıza hücremizi çizelim. Üzerinde konuşalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bir adet daha. 8 adet hafıza hücremiz byte oluşturuyordu biliyorsunuz. Byte alanından eğer işaretli bir sayı ifade edeceksek en değerli biti işareti ifade etmek için kullanıyoruz. Yani şu biti heba etmiş oluyoruz. Artıyı veya eksiği kodlamak için, yani 1 veya 0 ile kodluyoruz artı mı eksi mi olduğunu. Dolayısıyla geriye kalan 7 bit ile en büyük desimal sayı ifade etmeye çalışıyoruz. Biraz önce de gördüğümüz gibi geriye 7 bit kaldıysa artı 127 desimal sayısını ifade edebiliyorduk 7 bitle. 8 bitle de 255 sayısını ifade edebiliyorduk. Bu söylediklerimiz diğerler için de geçerli. Sayı ne kadar büyürse büyüsün. Prensip aynı burada gördüğünüz gibi. Umarım bu video sizler için faydalı olur. Bir sonraki çalışmamızda tekrar görüşmek üzere. Hoşça kalın.